Hepinize merhaba. Bu videoda cihaz konfigürasyonunu görüntüleyeceğiz ve örnek bir programlama yapacağız. Eclipse oda kontrol cihazının oturma odasında bulunduğunu varsayalım ve yapılandırmaya başlayalım. Yakınlık sensörünü, nem sensörünü ve karbondioksit sensörünü etkinleştireceğim. Ayrıca senaryo fonksiyonlarını kullanmayı planlıyorum, bu yüzden onu da etkinleştireceğim. Oturma odasındaki oturma alanı ile Eclipse oda kumandasının konumu arasında 1 santigrat derece fark olduğunu varsayalım. Yani ölçülen sıcaklığı bir azaltacağım. Varsayılan katsayı 0,1 olduğu için -10 yazacağım. KNX bas hattını meşgul etmek istemediğim için döngüsel gönderim aralığı süresini 20 dakikaya ayarlayacağım. Cihazın ölçülen sıcaklığı 0,2 derecelik değişimlerle göndermesini tercih ediyorum. Yalnızca dahili sensör kullanacağım. Nem için döngüsel gönderme aralığı değerini sadece 20 dakika olarak değiştireceğim. Varsayılan eşik değerleri, eşik değeri 1 için 500 ppm ve eşik değeri 2 için 1000 ppm'dir. Eşik değerlerini yeniden tanımlamak istiyorum. Eşik değeri 1 için 600 ppm ve eşik değeri 2 için 1300 ppm olarak ayarlayacağım. Ölçülen karbondioksit eşik değeri 2'nin üzerinde olduğunda kötü seviye tetiğini etkinleştirebilirim. Taze hava fanını açmak için kötü seviye tetikleme parametresini kullanacağım. Bu yüzden değeri tersine çevirmem gerekiyor. Şimdi grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Ekran koruyucu süresini 60 saniyeye ayarlayacağım ve ayarlar için şifreyi etkinleştireceğim. Bu örnek için ekran koruyucu şifresini etkinleştirmeyeceğim. Cihazınızın yetkisi olmayan kişiler tarafından kontrol edilmesini istemiyorsanız, ekran koruyucu şifresini etkinleştirebilirsiniz. Birinci sayfa için ana sayfayı kullanacağım. Şimdilik ihtiyacım olmadığı için birinci etiketi kullanmayacağım. Durum öğeleri için sıcaklık, nem ve hava kalitesini gösterelim. Ana sayfa butonları için senaryo kontrolünü kullanacağım. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Etiketleri daha sonra KNX bas hattı üzerinden etiket met nesneleri ile değiştirebilirim. İkinci sayfa için kısa yol sayfasını ayarlayacağım. Ancak tüm sayfaları yapılandırdıktan sonra bağlantıları yapılandıracağım. Üçüncü sayfaya ışık eklemek istiyorum ve sayfa işlevi için liste görünümünü seçeceğim. Liste görünümü sayfasında gösterilecek 4 öğem var. Bunlar 2 switch, 1 dimmer ve 1 tunable white öğeleridir. RGB ışığı da var ama onu detaylı kontrol elemanı sayfasına ekleyebilirim. Tunable White Pano kontrol cihazında minimum ve maksimum renk sıcaklığı değerleri minimum 2000 Kelvin, maksimum 6000 Kelvin olarak ayarlandığı için bu değerleri aynı tutacağım. Tümünü açıp kapatmak için iki ana buton ekleyeceğim. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım.
Sonraki sayfada RGB için detaylı kontrol elemanı sayfası yer alacaktır. RGB renkleri için 3 byte'lık obje kullanacağım. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Perde ve panjur için liste görünümü sayfası ekleyeceğim. Bir adet panjur ve bir adet jaluzi bulunmaktadır. Jaluzi için slat fonksiyonunu kullanacağım ancak panjur için kullanmayacağım. Tüm yukarı ve aşağı komutları için 2 tane ana buton ekleyeceğim. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Sonraki sayfada genel termostat olacak ve yerden ısıtmayı kontrol edecek. Kontrol modu sadece ısıtma olacak ve termostat açma kapama fonksiyonunu etkinleştireceğim. Böylece termostat kullanılmadığı zaman kapatılabilecek. Çalışma modları için varsayılan ayar noktalarını değiştirmek size bağlıdır. Termostat ısıtma modu için yerden ısıtma rölesini kontrol edeceğinden 2 noktalı açma kapama kontrol tipini seçeceğim. Histerezisi 0,3 derece ayarlayacağım. Fanla ilgili kontrol ünitesi bulunmadığından fan kontrolünü etkinleştirmenize gerek yoktur. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Bir sonraki sayfada klima kontrolü olacak. Böylece klimanın kanat kontrolü veya genel termostat tarafından desteklenmeyen bazı modları gibi özellikler kontrol edilecektir. Parametreleri klima kontrol cihazı parametreleriyle aynı şekilde ayarlayacağım. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Yemek odasında başka bir termostat var ve bu termostatı oturma odasındaki Eclipse oda kontrol cihazıyla kontrol etmek istiyorum. Bu yüzden bir sonraki sayfaya Slave termostat ekleyeceğim. Yemek odası termostatının hem ısıtma hem de soğutma modunu kontrol edeceğim. Harici sıcaklık sensörü kullanmam gerekiyor. Böylece yemek odası sıcaklığı Slave termostatta gösterilecektir. Yemek odası termostatta kontrol etmek istediğim özellikleri etkinleştireceğim. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım.
Sensörlere ait bazı bilgileri görüntülemek istiyorum ve bunun için durum görüntüleme sayfası ekleyeceğim. Bu sayfada dış ortam sıcaklığı ve salon ve yemek odası sensörlerinin değerleri görüntülenecektir. Öğeleri konumları neredeyse o şekilde adlandırmayı tercih ediyorum. Çünkü öğenin türünü, simgeleri ve birimleriyle tanımlamak kolaydır. Grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Tüm sayfaları yapılandırdım. Artık kısa yol bağlantılarını yapılandırabilirim. Oturma odasında ışıklar ve panjurlar dahil 2 KNX senaryom var. Bunlar odaya giriş senaryosu ve odadan çıkış senaryosudur. Bu senaryolara yerden ısıtma termostatı çalışma modu, yemek odası termostatı çalışma modu ve klima açma kapama eklemek istiyorum. Bu yüzden Eclipse oda kontrol cihazının senaryo fonksiyonlarını kullanacağım. Odaya giriş senaryosu çağrıldığında termostatların çalışma modunu konfor moduna, odadan çıkış senaryosu çağrıldığında ise termostatların çalışma modunu standby moduna alıp klimayı kapatmak istiyorum. Yerden ısıtma termostatının çalışma modu için senaryo çıkışı 1'i, yemek odası termostatının çalışma modu için senaryo çıkışı 2'yi seçeceğim. Dolayısıyla bu senaryo çıkışları için veri tipini 1 byte unsigned olarak seçmem gerekiyor. Ve klimayı açmak kapatmak için senaryo çıkışı 3'ü seçeceğim. Bu yüzden veri tipini 1 bit olarak seçmem gerekiyor. Şimdi bu çıkışları senaryo numarasına göre yapılandıralım. Odaya giriş senaryo numarası 1 ve odadan çıkış senaryo numarası 2. Bir numaralı senaryo çağrıldığında konfor çalışma modlarından dolayı çıkış 1 ve 2'ye bir telegramını göndermem gerekiyor. Odaya giriş senaryosunda klima ile ilgili hiçbir şey yok. Bu yüzden senaryo çıkışı 3'ü kullanmayacağım. 2 numaralı senaryo çağrıldığında standby çalışma modundan dolayı çıkış 1 ve çıkış 2'ye 2. Klimayı kapatmak için çıkış 3'e 0 telegramını göndermem gerekiyor. Şimdi grup adreslerini ilgili objelere bağlayalım. Şimdi konfigürasyonlarda neler yaptığımıza bakalım. Ana sayfa için etiket 2'yi ayarladık, 3 durum öğesi ve 2 senaryo kontrol butonu ekledik. Kısa yol sayfasında sayfa kısa yollarını ayarladık. Kısa yol sayfası sayesinde sayfalar arasında gezinmek yerine doğrudan bir sayfaya gidebilirsiniz. Işıklar için liste görünümü sayfası ekledik.
Bir öğeyi kontrol etmek için kısa yol tuşlarını kullanabilir veya üzerine tıklayarak öğenin ayrıntılı görünümünü görebilirsiniz. Bir sonraki sayfaya RGB kontrolünü ekledik. Renk çarkı aracılığıyla rengin parlaklığını ayarlamak ve rengi ayarlamak mümkündür. Panjurlar için liste görüntüleme sayfası ekledik. Bir öğeyi kontrol etmek için kısa yol tuşlarını kullanabilir veya üzerine tıklayarak öğenin ayrıntılı görünümünü görebilirsiniz. Daha sonra sırasıyla yerden ısıtma için genel termostat, klima için klima kontrolü ve yemek odası termostatı için slave termostat ekledik. Son sayfaya ise durum görüntüleme sayfasını ekledik ve dış ortam sıcaklığı ile salon ve yemek odası sensörlerinin değerlerine ilişkin öğeler ekledik. Odaya giriş ve odadan çıkış senaryosu için Eclipse oda kontrol cihazının senaryo fonksiyonlarını kullandık. Hatırlayacağınız üzere halihazırda ışıklar ve panjurlar dahil 2 adet KNX senaryosu mevcuttu. Senaryo fonksiyonlarını odaya giriş senaryosu çağrıldığında termostatlar konfor modunda olacak, odadan çıkış senaryosu çağrıldığında termostatlar standby modunda olacak ve klima kapatılacak şekilde yapılandırdık. Sağ alt köşedeki buton favori sayfa butonudur. Bir sayfayı favori olarak ayarlamak mümkündür. Yani bu butona her tıklandığında favori sayfa görüntülenecektir. Bir sayfayı favori olarak ayarlamak için düğmeye 3 saniye basılı tutmanız yeterlidir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.